Türkiye kıyılarına yüzerek ulaşabileceğiniz kadar yakın ama başka bir ülkenin toprağı. Haritada küçücük bir nokta gibi görünen Meis Adası, renkli evleri ve huzurlu limanıyla boyutundan çok daha büyük bir iz bırakıyor. Hazırsanız başlıyoruz. Meis Adası'ndan merhaba. Aslında biz Meis'e geleli 4 gün oldu ama Meis'ten hiç vakit kaybetmeden Rodos'a geçtik. Bunu niye yaptık? Öncelikle bu elektronik geçiş sistemindeki adalarda uzun kuyruklar oluştuğuna dair duyumlar almıştık. Bu problemi küçük bir adada halledelim dedik. Gerçekten birkaç dakika içinde pasaport kontrolünden geçerek Schengen bölgesine girmiş olduk. İkincisi, Meis'i de ne zamandır merak ediyorduk. Gelmişken şimdi dönüşte 2-3 saat boşluğumuz var. Bu arada adayı gezeceğiz, gezebildiğimiz kadar. Üçüncüsü de Meis'ten Rodos'a bizi götürecek olan feribot, biraz böyle gemi diyebileceğimiz büyüklükte. Daha keyifli, daha konforlu bir yolculuk oldu. 3,5 saat sürüyor ama hiç zaman nasıl geçiyor anlamıyorsunuz. Tabii bu rotayı yapabilmek için Schengen vizenizin ya da yeşil pasaportunuzun olması gerekiyor. Kapı vizesiyle bir adadan diğer adaya geçilmiyor. O yüzden de böyle bir şey yapabilirseniz bu da bir alternatif olarak aklınızda bulunsun. Ayrıca Meis'in havaalanından 45 dakikada son derece uygun bir fiyata Rodos'a uçma şansınız da var. Yanlış bilmiyorsam Olympic Airlines uçuyor. Bu da bir alternatif. Şimdi hem bir şeyler yiyeceğiz hem biraz feribot saatimiz gelene kadar 4'te kalkacak. Adayı gezeceğiz. Bu arada fiyatları da söyleyeyim. Aynı gün gidiş dönüş 25 euro Kaş'tan Meis'e. Farklı gün gidiş dönüş 35 euro. Bizim Meis'ten Rodos'a gidişimizde farklı gün gidiş dönüş 35 euro oldu. Toplam 70 euroya iki adayı görmüş olduk. Kuyruklardan kurtulmuş olduk. Keyifli bir yolculuk yapmış olduk. Hem bir şeyler yiyeceğiz hem de adayı gezeceğiz. Haydi. Her öğün peynir saganaki yiyerek rekoruma rekor katmış oldum. Ne yapayım, çok seviyorum. Şimdi artık giderken gene küçük simi karides söyledik. Kalamar tava söyledik. Bir daha çünkü şeyimiz yok. Ne kadar süre gideceğiz bilmiyorum Yunanistan'a. O yüzden gelmişken son fırsatı değerlendirelim dedik. Hava da oldukça sert ve rüzgarlı. Ama böyle tatlı bir yerdeyiz. Hadi bakalım, afiyet olsun. Evet, kalamarımız da geldi. Mis gibi kokuyor. Yemeğe devam. Karnımız da doyduğuna göre şimdi Meis Adası'nın en etkileyici noktalarından bazılarını keşfetmeye başlayalım. Meis Limanı adanın hiç şüphesiz en etkileyici yeri. Yan yana sıralanmış renkli evleri, harika kokularla mest eden tavernaları ve ada halkının sakin, telaşsız halleri bize iyi geliyor. Vaktimiz kısıtlı olduğu için gezemesek de adanın gezilebilecek yerlerinden biraz bahsedelim. Meis'in en ünlü doğal güzelliklerinden biri olan Mavi Mağara, adanın merkezinden karayoluyla ulaşılamayan bir noktada bulunduğu için yalnızca tekne turlarıyla ziyaret edilebiliyor. Şövalyeler Kalesi, Meis'in ve çevresindeki denizin en güzel manzaralarından birini sunuyor. ...18. yüzyılda inşa edilen Osmanlı Camii, adanın Osmanlı döneminden günümüze ulaşan en önemli yapılarından birisi. Rengarenk evlerle çevrili Mandraki Limanı, Meis'in kartpostalları süsleyen en ikonik görüntüsünü oluşturuyor. Ayrıca önemli bir kilise,
manastır, Likya Mezarı ve Arkeoloji Müzesi de gezebileceğiniz yerler arasında. Meis'te çok fazla zaman geçiremesek de adanın ruhunu hissetmek için 5 dakika bile yetiyor. Bize coğrafi olarak bu kadar yakın ama korunmuş mimarisi ve huzurlu ortamıyla çok farklı olan bu ada, sakinlik arayanlar için tam bir kaçış rotası. Meis ile başlayıp Rodos'a uzanan ve tekrar Meis'te sonlanan bir rotanın daha sonuna geldik. Yeni rotalarda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.